Bu gece gökyüzüne bakın. O parlak daire orada asılı duruyor. Her ay büyüyor, küçülüyor, kayboluyor ve geri geliyor. 4,5 milyar yıldır aynı dans. Aynı yüz hep bize bakıyor. Hiç sapmadan. Ama bu hikaye farklı başlayabilirdi. Bilim insanları 2011'de bir şey keşfetti. Ay aslında iki parçadan oluşmuştu. İki ayrı ay vardı. Küçük olan büyüyle çarpıştı, birleştiler. Ve biz bugün tek bir ay görüyoruz. Ama o çarpışma olmasaydı, o küçük ay kendi yörüngesinde kalmaya devam etseydi, şu an gökyüzünde iki ay olur. Ve bu cümle kulağa masumane geliyor. Ama bu videonun sonuna geldiğinizde şunu anlayacaksınız. İki ay demek bambaşka bir dünya demek, bambaşka bir yaşam demek, bambaşka bir insan demek ve belki de hiç insan olmaması demek. Bu videoda sizinle belirli sorulara cevap bulacağız ve bu soruların her biri bir öncekinden daha tuhaf olacak. Birincisi, gökyüzünde iki ay olsaydı gece karanlık olur muydu, olmaz mıydı? İkincisi, gezginler, eski Mısırlılar, Aztekler takvimlerini aya göre kuruyorlardı. İki ay olsaydı zaman kavramı nasıl çalışacak? Üçüncüsü, gelgitler, ayın çekimi okyanusları hareket ettiriyor. İki ay iki ayrı yönden çekiş yapıyor olurdu. Bu ne anlama gelirdi? Dördüncüsü, dünyanın ekseni. Bugün 23,5 derece eğik ve bu eğim mevsimlerimizi yaratıyor. Bu eğimi dengede tutan şey ayın kütlesel etkisi. İki ay bu dengeyi bozar mıydı? Beşincisi, evrim. Ayın gelgitleri yaşamın denizden karaya çıkmasında kritik rol oynadı. İki ay olsaydı bu geçiş daha mı kolay, daha mı zor yoksa hiç olmayacak mıydı? Altıncısı, mitoloji. Her uygarlık aya bir tanrı adı koydu. İki ay olsaydı iki ayrı tanrı mı yoksa birbirine düşman tanrılar mı olurdu? Din tarihi nasıl değişirdi? Ve en tuhaf soru, iki ay olsaydı uzay çağı çok daha önce başlayabilir miydi? Güneş sisteminin ilk 100 milyon yılını hayal edin. Her şey kaotik. Gezegenler henüz oluşmuş. Yörüngeler kararsız ve uzay taşlarla dolu. Bu kaos içinde Mars büyüklüğünde bir gezegen vardı. Theia. Ve Theia Dünya ile aynı yörüngede ilerliyordu. Yavaş ve yavaşça yaklaşıyordu. Ve bir gün çarptı. Bu çarpışma insanlık tarihinin tamamından çok daha büyük bir olaydı. Dünyanın dış katmanları uzaya fırladı. Bu enkaz parçaları birbirine yapıştı, yoğunlaştı ve milyonlarca yıl içinde ay oluştu. Bu teori bugün büyük çarpışma teorisi olarak biliniyor ve güçlü kanıtlar da destekliyor. Ayın neredeyse çekirdeği yok. Dünya kabuğuyla neredeyse aynı mineral bileşimi var. 2011'de Martin Yutzi ve Eric Asbaugh Nature dergisinde çarpıcı bir makale yayınladı. Theia'nın çarpışmasından iki ayrı parça oluştu. İki ayrı ay. Büyük olan bugün bildiğimiz ay. Küçük olan ise dünyanın ters tarafında. Aynı yörüngede ama 180 derece karşısında sabitlendi. Bu küçük ay yaklaşık ayın 1/3 büyüklüğündeydi. Kütlesi düşük ama yüzlerce milyon yıl varlığını korudu. Sonra yavaşça büyük aya doğru sürüklendi. Hızı çok düşüktü. Bu yüzden çarpışma değil, yapışma oldu. Büyük ayın ay dağlarının bu kadar kalın ve pürüzlü olmasının nedeni de budur. Yani ayın kuzey ve güney yarıları farklı görünür. Bir yanı düz ve ince, diğer yanı kalın ve dağlık. Bunun nedeni o küçük ayın milyarlarca yıl önce çarpışmasıdır. İki ayı anlamak için önce bir ayın ne yaptığını tam olarak anlamamız lazım. Çünkü ancak o zaman ikincisinin ekleyeceği şeyi görebiliriz. Birincisi, eksen stabilitesi. Dünyanın ekseni 23,5 derece eğik. Bu eğim sayesinde mevsimler var. Bu eğimi milyonlarca yıl boyunca sabit tutan şey ayın kütlesel çekimi. Ay olmadan eksen 0 ila 85 derece arasında salınırdı. Bazen kutup tam güneşe bakardı, bazen hiç. İklim tamamen kaotik olurdu. Mars'ın ekseni zaten bu yüzden salınıyor. Ay gibi büyük bir uydusu yok. İkincisi, gelgit. Ayın yer çekimi okyanusları her gün ortalama 60 santimetre kabarttı ve indirdi. Bu gelgit hareketi 4 milyar yıl boyunca dünyanın dönüşünü yavaşlattı. Erken dünyada gün sadece 6 saatti. Ayın frenleme etkisiyle bugün 24 saate geldi.
üçüncüsü biyolojik saat. Pek çok deniz canlısının üreme döngüsü Ay'a kilitli. Mercan resifleri yılda bir kez dolunayda eş zamanlı olarak tüm Pasifik'te yumurta bırakır. Bu senkronizasyon evrimsel açıdan kritik bir koordinasyon mekanizmasıdır. Dördüncüsü yaşamın karaya çıkışı. 375 milyon yıl önce balıkların karaya ilk adımlarını attığı dönemde gelgitler çok kritikti. Gelgit havuzları, kara ile deniz arasında düzenli olarak su alan alanlar, ilk amfibik canlıların hem suyu hem karayı öğrendiği laboratuvarlar oldu. Yani ay sadece gökyüzündeki bir ışık değil, yaşamın mimarı. Şimdi şöyle düşünelim. Ay olmasaydı eksen kaotik olacaktı. İklim yaşanmayacaktı, günler 6 saat olacaktı ve gelgit havuzları olmayacaktı. Denizden karaya geçiş ise belki hiç olmayacaktı. Ay olduğu için buradayız. Peki 2 ay olsaydı bu hediyeler 2 kat mı olurdu yoksa her şey çöküşe mi giderdi? İşte asıl soru bu. Şimdi tarihin en önemli 2 saatini hayal ediyoruz. 4,4 milyar yıl önce küçük ay büyük aya doğru sürüklenmiş yaklaşıyor. Hızı saniyede 2-3 metre. Çarpma kaçınılmaz görünüyor. Ama bu sefer bir şey farklı. Belki büyük ayın o dönemdeki yüzeyi biraz daha düzgündü. Belki küçük ayın yörüngesi birkaç kilometre daha dışarıdaydı. Belki küçük bir kaya parçası küçük ayın rotasını hafifçe kaydırdı. Küçük ay büyük aya çarpmıyor, geçiyor ve yörünge yeniden sabitleniyor. Dünyanın 2 ayı var ve şu an her şey değişiyor. Önce gözle görüleni hayal edelim. Büyük ay bugünkü ay ile aynı boyutta. Küçük ay gökyüzünde güneşin yaklaşık 1/3 kadar görünürdü. Dolunay gecelerinde gökyüzünde 2 parlak daire asılı dururdu. İkisi aynı anda dolunay yapamazdı, yörüngeleri farklı. Ama haftada birkaç kez ikisi de görülür halde birlikte gökyüzünde olurdu. Ve zaman zaman nadiren aynı anda tam dolunay yaparlar ve gökyüzü inanılmaz parlak olurdu. O geceler gölgesiz gece, okyanusların üstü ayna gibi olurdu. Ve zaman zaman 2 ay birbirine yaklaşır ve gökyüzünde birlikte hareket ederdi. Bu yüz binlerce yılda belki birkaç kez yaşanırdı ama yaşandığında dünya duraklardı. Şimdi fiziğe gelelim. Ve bu fizik görsel güzellikten çok daha çarpıcı. Bugün ayın gelgit etkisi okyanuslarda ortalama 60 santimetre kabarmaya neden oluyor. Bazı dar körfezlerde bu Fandi körfezinde olduğu gibi 16 metreye kadar çıkıyor. Küçük ikinci ay büyük ayın kütlesinin yaklaşık %15'i kadardı. Bu ek gelgit kuvveti demektir. Ama asıl kritik olan büyüklük değil, yön. 2 ay aynı anda farklı yönlerden çekerdi. Kimi zaman aynı yönde gelgit şiddetlenir, kimi zaman karşı yönde gelgit birbirini kısmen iptal eder. Bu ritim düzensiz ve kaotik bir gelgit döngüsü yaratırdı. Kıyı şeridindeki su seviyesi bugün olduğundan çok daha öngörülmez olurdu ve bu öngörülmezlik kıyıda yaşayan her şeyi etkilerdi. Tek ay dünyanın eksenini 23,5 derecede sabit tutuyor. 2 ayın etkisi daha güçlü olurdu. Bu doğru. Ama iki çekim kaynağı tam aynı hizada değilse eksen üzerinde zaman zaman çelişkili kuvvetler oluştururdu. Sonuç, eksen daha dar bir aralıkta belki 20 ila 26 derece arasında salınırdı. Bu bugünkü 23,5'tan çok farklı değil ama. 2 ayın yörüngesi binlerce yılda birbirini etkileyen bir rezonansa girebilirdi. Ve belirli dönemlerde her 10.000. ya da 20.000. yılda bir bu rezonans ekseni ani biçimde 5-6 derece oynardı. Bu ani eksen kayması, ani iklim değişimine, birkaç yüzyıl içinde kutupların kaymasına, tropikal kuşağın genişlemesine ve buzulların erimesine sebep olurdu. İklim döngüsel değil, sürprizli olurdu. İlk mikrobiyal hayat yine ortaya çıkardı. Kimyasal koşullar buna izin verirdi. Ama o ilk gelgit havuzlarında farklı bir ritim olurdu. Bugün gelgit havuzları her 12,4 saatte bir dolar ve boşalır. 2 aylı dünyada bu ritim düzensizleşirdi. Kimi gün 2 kez, kimi gün 3 kez, kimi gün sadece bir kez. Bu düzensizlik ilk bakışta dezavantaj gibi görünür ama evrim için belirsizlik bazen yakıttır. Düzensiz boşalan havuzlar canlıları daha geniş bir tolerans aralığı geliştirmeye zorlar. Hem suyu hem karayı, hem nem hem kuruluğu tolere eden organizmalar seçilirdi. Bu karaya geçişi daha hızlı teşvik ederdi. Tahminen karaya çıkış bizim zaman çizgimizden 20-30 milyon yıl önce gerçekleşirdi. Karaya çıkış hızlandı ama karaya çıkan canlılar neyle karşılaşırdı?
Kıyı şeridinin şekli bugünden çok farklı olurdu. Kaotik gelgitler kıyıları sürekli aşındırır, alüvyon taşır, lagünler ve deltalar oluştururdu. Kıyı biyoçeşitliliği son derece yüksek olurdu ama iç bölgelere gidildikçe gelgit etkisi azalır, orta büyüklükteki kıtaların ortaları son derece kurak ve istikrarlı kalırdı. İki farklı evrimsel baskı bölgesi oluşurdu: dinamik kıyı şeridi ve durağan iç bölgeler. Bu ikili baskı altında kıyı canlıları esnek ve uyumlu, iç bölge canlıları uzmanlaşmış ve yavaş evrimleşen olurdu. Dinozor benzeri büyük sürüngenler yine ortaya çıkardı. Ama büyük olasılıkla kıyı bölgelerinde değil, iç bölgelerde hüküm sürerdi. Kıyılar ise çok daha hızlı değişen, çok daha küçük ama çok daha akıllı canlıların domaini olurdu. Şimdi en kritik soruya geliyoruz. İki ayrı dünyada zeka evrimleşir miydi? Memeli beyni tahmin etme kapasitesiyle gelişti. Gece mi, gündüz mü, yiyecek nerede, tehlike ne yönden geliyor? İki ayrı dünyada bir ek değişen var. Hangi ay nerede, gel git ne zaman, gece ne kadar karanlık? İki ayın hareketi tek aya göre çok daha karmaşık bir döngü oluşturur. Bu döngüyü hesaplamak, iki ay ne zaman aynı yönde, ne zaman karşı yönde, ne zaman yakın, ne zaman uzak, ciddi bir matematiksel yük demektir. Ve işte ilginç hipotez. Bazı nörobilimciler karmaşık çevresel döngüleri takip etmenin beynin kapasitesini zorladığını ve zeki türlerin ortaya çıkışını hızlandırabileceğini savunuyor. İki ayrı dünyada hayatta kalmak için gökyüzünü anlamak zorundaydınız. Bu baskı gözlem kapasitesini ve hafızayı hızla evrimleştirirdi. Sonuç, insan benzeri primatlar belki 5-10 milyon yıl önce ortaya çıkardı. Ve işte en tüyler ürpertici sahneye geliyoruz. 150 bin yıl önce Afrika savanasında ilk Homo sapiens ayağa kalkıyor. Gökyüzüne bakıyor ve iki ay görüyor. Bizim atalarımızın ilk baktığında tek bir ay gördüğü biliniyor. O tek ay binlerce yıl boyunca insanlık için en büyük gece ışığıydı. Takvimdi, tanrıydı. Ama iki ay gören bir insan kafasında ne yaşar? İki ay, iki döngü, iki ritim. İkisi zaman zaman yaklaşıyor, zaman zaman ayrışıyor. Kimi zaman biri diğerinin önünden geçiyor. Bu manzara ilk astronomi gözlemlerinin kaçınılmaz olduğu anlamına gelir. Hayatta kalmak için gökyüzünü anlamak şarttı. Mağara resimlerinde iki ay çizilirdi. İlk takvimler iki döngüyü dengelemeye çalışırdı. Astronomi bir hobi değil, bir hayatta kalma zorunluluğu olurdu. Tarih boyunca tüm medeniyetler takvimi aya göre kurdu. Aya dayalı takvimler, Hicri takvim, İbrani takvim, Antik Yunan takvimi, Maya ay takvimi hepsi tek bir ay döngüsüne esas aldı. 29,5 gün. İki aylı dünyada iki döngü var. Büyük ay 29,5 gün, küçük ay farklı bir yörüngede belki 22 gün. Bu iki döngünün en küçük ortak katı 649 gün. Yani iki ayın aynı fazla buluşması için neredeyse 2 yıl geçmesi gerekirdi. Bu durum takvim tarihini kökten değiştirir. Medeniyetler iki seçenekten biriyle başa çıkmaya çalışırdı. Ya sadece büyük ay kullanır, küçük ayı görmezden gelirdi ya da her iki döngüyü birden hesaba katan karmaşık bir takvim geliştirirdi. İkinci seçeneği seçen medeniyetlerde kaçınılmaz bir durum oluşurdu. Çünkü tarım için gelgit bilinmek zorundaydı. Matematik alanında bizden çok ileride olurdu. Çünkü iki döngüyü harmonize etmek bugünkü trigonometrinin temellerini 3000 yıl önce zorunlu kılardı. Her uygarlıkta ay bir tanrı oldu. Ama hangi uygarlıklar? Mısır'da Tot, Mezopotamya'da Sin, Yunanistan'da Selene, Japonya'da Tsukuyomi. İki ayrı dünyada tek bir ay tanrısı yeterli olmazdı. İki ayrı tanrı, iki ayrı mit, iki ayrı dini ritüel. Ve iki ay zaman zaman yaklaşır, zaman zaman ayrılırdı. Bu görsel, büyük ayın küçük ayı kovaladığı ya da kaçtığı görüntüsü evrensel bir mit kaynağı olurdu. Büyük olasılıkla büyük ay güç, otorite, erkeklik tanrısı, küçük ay gizem, sır, kadınlık tanrıçası ya da tam tersi. Ve kimi zaman yaklaştıklarında dinler buna büyük anlam yüklerdi. Tanrılar buluşuyor, evlilik, savaş, yenilenme. Şimdi pratik tarihe gelelim. Büyük antik şehirler nerede kuruldu? Nehir ağızlarında, kıyılarda, ticaret yollarında. Nil deltası, Mezopotamya, Indus Vadisi, Sarı Nehir hepsi suya yakın. İki ayrı dünyada gelgit öngörülemezdi. Kıyıya yakın bir şehir kurmak bugünkünden çok daha riskli olurdu. Nil taşkınları zaten Mısır tarımını biçimlendirdi. Ama iki ayrı dünyada bu taşkınlar çok daha düzensiz ve ani olurdu.
Büyük olasılıkla antik medeniyetler kıyıdan daha uzak iç bölgelerde ama nehir boyunca kurulurdu. Bugün Kahire, İstanbul, Londra gibi kıyı şehirleri ya hiç kurulmazdı ya da çok daha küçük geçici yerleşimler olurdu. Buna karşın içe dönen dağ ve plato şehirleri çok daha büyük ve güçlü olurdu. Tarih boyunca büyük güçler kıyıdan değil içeriden yönetirdi. Deniz ticareti de farklıydı. Gelgit belirsizliği deniz seferlerini daha tehlikeli kılardı. Pusulanın ve takvimin daha erken gelişmesi tetiklenirdi. Ve son olarak en insani boyutu düşünelim. İnsanlık sanatı büyük ölçüde gökyüzüne bakışla başladı. Mağara resimleri, yıldız haritaları, Stonehenge, Maya piramitleri hepsi gökyüzünü anlamlandırma çabasıydı. İki aylı gökyüzü tek aylıdan çok daha dramatik ve zengin bir görsel şölen olurdu. İki ay farklı renk tonları. Büyük ay soğuk gümüş, küçük ay hafif sarı kırmızımsı. Zaman zaman yan yana, zaman zaman ise biri doğarken diğeri batıyor. Zaman zaman ise iç içe geçen gölgeler. Bu çeşitlilik insan hayal gücüne yüzyıllarca ham madde verirdi. Büyük olasılıkla iki ay edebiyatın, müziğin, mimarinin merkezine yerleşirdi. Karşı aylara bakıp ayrılık çeken iki sevgili motifi, dünyanın her köşesinde aynı anda var olurdu. Bu bölümdeki argüman çok spesifik ve çok az bilinen bir fizik gerçeğine dayanıyor. Ay'a ilk roket atmak için gereken delta V yani hız değişimi yaklaşık saniyede 3,1 kilometre. Bu dünya yörüngesine çıkmaktan daha az enerji gerektiren bir manevra. İki aylı dünyada küçük ay, büyük aydan çok daha yakın bir yörüngede olurdu. Daha az kütle, daha düşük yerçekimi, daha yakın mesafe. Küçük aya ulaşmak, bugün aya ulaşmaktan yaklaşık 5 ila 10 kat daha az enerji gerektirirdi. Bu ne anlama gelir? İlk roket denemeleri 1800'lerde Kongrev roketleri döneminde bile küçük aya erişim için yeterli olabilirdi. Ve küçük ay bir kez erişildiğinde oradan büyük aya gitmek çok daha kolaydı. Oradan Mars'a gitmek çok daha kolaydı. İki aylı dünya uzay çağını 100-150 yıl öne çekerdi. Bugün Mars'ta kalıcı koloni olurdu. Daha önce de söylemiştik. İki ay astronomiyi hayatta kalma zorunluluğu haline getirirdi. Bunun bilim tarihi üzerindeki etkisi şudur. Antik Yunan'da, Babil'de, Mısır'da astronomi zaten çok ileri düzeydeydi. Eratosthenes M.Ö. 240'ta dünyanın çevresini hesapladı. İki aylı döngüyü hesaplamak için daha gelişmiş matematiğe ihtiyaç vardı. Trigonometri, diferansiyel hesap belki M.Ö. 500'de zorunlu hale gelirdi. Ve Newton'un yerçekimi yasası. İki ay sistemi yer çekiminin nasıl çalıştığını görmek için mükemmel bir laboratuvardı. Bir cismin iki farklı aya olan çekimi, yer çekiminin mesafeyle nasıl değiştiğini çıplak gözle gözlemlenebilir kılardı. Newton'un 1687'deki buluşu, bu dünyada belki 1200'lerde İslam altın çağında ya da 1400'lerde Çin'de gerçekleşirdi. Şimdi gerçeğe dönelim. Bugün gökyüzünde tek bir ay var. Çünkü 4,4 milyar yıl önce küçük bir kaya parçası büyük bir kaya parçasına çarptı. İki parça milyonlarca yıl içinde tek bir aya dönüştü. Bu karar eğer doğanın kararları olsaydı insanlığı, tarihi, dini, bilimi, sanatı, uzay çağını tamamen değiştirirdi. Ama şunu düşünün. İki aylı o dünyada biri gökyüzüne bakıp da ya tek ay olsaydı diye merak ederdi. Ve o video belki bizimkinden çok daha erken, çok daha gelişmiş bir platformda yayınlanırdı. Belki şu an bir orada bize bakıyor. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz her şey bir kazanın eseri. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası Hypotesis. Gerçekliğin sınırlarında görüşmek üzere. Cartas, cartas, orbis, orbis, interatio. Pi, pi,
what father sees.